Merhaba, hala Londra'dayız. Londra'nın ilginç yapılarını, binalarını ve cephelerin hikayelerini anlatmaya devam ediyorum. Şimdi soruyorum, bir binaya böyle salatalık falan gibi veya turşu gibi bir isim verilir mi? Verilirmiş. Arkamda görmüş olduğunuz binanın gerçek adı 30 St. Mary Axe. Ama binayı hatta resmen bile herkes şu anda Gherkin diye çağırıyor. Gherkin de böyle bir bildiğimiz bir salatalık gibi bir sebzenin adı. Bana sorulsa ben Faberge yumurtası falan derdim ama bu iddialı yapı epey oldu yapılalı, 20 sene kadar oldu. Aslında çağının ötesinde bir yapı ilk yapıldığı zaman. Londra'nın da ilk en yüksek binalarından birisi. Mimarı da ünlü Norman Foster. Önce birkaç tane ilginç, biraz da acıklı özelliklerinden başlayayım. Buranın iki tane ilginç hikayesi var. Birincisi, yapıldığı yer, bulunduğu noktadaki eski bina maalesef bu İrlanda Kurtuluş Ordusu İRA zamanında bombalanmış olan bir bölge. Ama ikinci ve daha ilginç hikayesi, binanın temeli kazılırken, temel hazırlıkları yapılırken burada 1600 yıllık Roma döneminden kalma genç bir kızın iskeleti bulunuyor. Ve daha sonra bu iskelet bu binanın altında bir yerde törenle tekrar gömülüyor ve halen daha burada. Binanın tasarımında çağının ötesinde teknikler kullanılmış. Bayağı bir enerji dostu bir yapı. İlk tasarlandığında benzer binaların yarısı kadar enerji tüketecek şekilde düşünülmüş. Doğal havalandırma sistemleri var. Yangın dayanım iyi hesaplanmış. Özel havalandırmalı cephesinde yazın biriken sıcak havayı tahliye edecek, kışın da güneş enerjisini toplayacak ve binayı ısıtacak sistemler tasarlanmış. Ancak bina açıldıktan sonra maalesef ki ufak bir olay yaşanmış. Bir cam panel düşmüş aşağıya. Bu olaydan sonra binanın yüklenicisi gelmiş, burayı komple baştan aşağı bir elden geçirmiş. Hatta binanın içinde bazı kullanıcılar emniyet camı ilave etmişler ve bu meşhur havalandırma sistemi pek kullanılır durumda değilmiş. Son bir bilgi, ilginç bir bilgi. Buranın mimari grubundan, tasarımcıların, tasarım ekibinden bir arkadaş aradan yıllar geçtikten sonra biraz kendi tasarımlarını eleştirmiş. Bugün olsaydı böyle kolay çağ dışı kalacak bir formda bir bina tasarlamazdık gibi bir şey söylemiş. Ama bana sorarsanız halen daha burası Londra'nın en önemli, en ikonik yapılarından biridir.